Merhaba, bugün adında grip kelimesi geçse de aslında griple pek bir ilgisi olmayan ama çok daha ciddi işlere imza atabilen bir bakteriyi, Haemophilus influenza'yı konuşacağız. Ve doğrudan kafa karıştırıcı bir soruyla başlayalım. Peki nasıl oluyor da küçücük bir bakteri bir yandan çocuklarda basit bir kulak enfeksiyonu yaparken diğer yandan aynı çocuğun hayatını tehdit eden bir beyin enfeksiyonuna yani menenjite yol açabiliyor? İşte bu sorunun cevabını bulmak için gelin bu bakterinin kimliğine, kullandığı silahlara, vücudumuzdaki yolculuğuna ve tabii ki ona karşı nasıl savaştığımıza adım adım bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi o zaman işe en temelden başlayalım ve bu patojeni bir tanıyalım. Karşımıza aslında solunum yollarımızda sıkça rastlanan bir misafir var. Ama kendisi biraz seçici. Haemophilus influenzae, mikroskop altında özel bir boyama tekniğiyle baktığımızda pembe renkte görünen, bu yüzden de gram negatif olarak sınıflandırdığımız minik çubuk şeklinde bir organizma. Aslına bakarsanız çoğumuzun üst solunum yollarında sessiz sedasız yaşar ama işte doğru fırsatı bulduğunda çok ciddi hastalıklara neden olabilen bir potansiyele sahip. Bu bakteriyi gerçekten ilginç kılan şeylerden biri de ne kadar seçici olduğu. Yani öyle her yerde büyüyemiyor. Hayatta kalmak ve çoğalmak için kanımızın içinde bulunan iki özel faktöre, faktör X ve faktör V'ye muhtaç. Bu yüzden laboratuvarda onu üretmek istediğimizde standart besiyerleri işe yaramıyor. Onun yerine ne yapıyoruz? Isıtılarak parçalanmış kan hücreleri içeren, bu işlem yüzünden de rengi koyulaşan ve bu yüzden çikolata agar dediğimiz özel bir ortam hazırlıyoruz. Ancak ordu keyfi yerine geliyor. Ve işte şimdi hikayemizin en can alıcı noktasına, o en baştaki sorumuzun cevabına yaklaşıyoruz. Çünkü bu bakterinin tek bir yüzü yok, iki farklı yüzü var. Ve bu iki yüz arasındaki fark kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştiriyor. Peki bir fark ne? Tek kelimeyle kapsül. Evet, bazı Haemophilus influenzae türlerinin etrafında polisakkaritten yapılmış bir kılıf, bir zırh var. İşte bu kapsüllü olan ve en ünlüsü tip B, yani kısaca Hib dediğimiz tür, bu zırhı sayesinde vücudun derinliklerine inip menenjit gibi çok ciddi, invazif hastalıklara yol açıyor. Diğer yanda ise bu kapsülü olmayan, yani çıplak olan ve bu yüzden tiplendirilemeyen ya da NTHI dediğimiz türler var. Onlar ise daha çok başladıkları yerde kalıp orta kulak iltihabı gibi daha yerel, daha lokal enfeksiyonlar yapıyorlar. Ve bakın bu fark o kadar önemli ki zırhlı olana karşı bir aşımız varken diğerine karşı spesifik bir aşı bulunmuyor. Yani özetlemek gerekirse olay tamamen şu: kapsüllü olan hip kan dolaşımına sızıp vücudun en uzak köşelerine, beyne kadar ulaşabilen tam bir istilacı. Kapsülsüz olan NTHI ise daha çok mahallenin kabadayısı gibi. Başladığı yerde, yani solunum yollarında kalıp orada sorun çıkarıyor ve bütün bu devasa farkı yaratan tek şey o minicik kapsül. Peki bu bakteri bu kadar büyük sorunları nasıl yaratıyor? Gücünü nereden alıyor? Yani cephaneliğinde ne gibi silahlar var? Hadi gelin şimdi bu virülans faktörlerine, yani onu tehlikeli yapan özelliklerine daha yakından bakalım. Hib türünün, yani o zırhlı olanın en büyük, en ölümcül silahı kesinlikle PRP kapsülü. Bu kapsül polisakkarit yapısıyla adeta bir görünmezlik pelerini gibi işliyor. Vücudumuzun savunma hücreleri, hani o etrafta dolaşıp yabancıları yiyen, fagositoz yapan hücrelerimiz var ya, işte bu kapsül sayesinde bakteriyi tanıyamıyorlar, yakalayamıyorlar. Böylece bakteri kan dolaşımında kimseye yakalanmadan rahatça seyahat edebiliyor. Ama bir de ortak kullandıkları bir silah var, IgA proteaz. Bunu da şöyle düşünün, solunum yollarımızı kaplayan mukoza yüzeyinde bizim bir savunma kalkanımız var. Bunlar IgA dediğimiz antikorlar. İşte bu enzim moleküler bir makas gibi davranarak bu antikorları tık 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 kesip parçalıyor. Kalkanımızda bir delik açıyor ve bakterinin solunum yolu yüzeyine tutunup kolonize olmasına inanılmaz kolaylaştırıyor. Yani hem kapsüllü hem kapsülsüz tür bu silahı kullanıyor. Tabii tutunmak için tek silahları bu değil. Fimria adını verdiğimiz böyle küçük kancacıklar gibi uzantıları var. Bunlarla hücrelerimize sıkıca yapışıyorlar. Bir de dış zarlarında LPS dediğimiz çok önemli bir molekül bulunuyor. Bu LPS vücudumuzda aşırı güçlü bir iltihap, yani inflamasyon yanıtı başlatıyor. İşte özellikle kapsülsüz NTHI'nin sebep olduğu orta kulak iltihabı gibi durumlarda o bölgedeki şişlik, ağrı ve doku hasarının arkasındaki temel mekanizma bu LPS'in başlattığı yangın. Evet, silahları gördük. Peki bu silahları kullanarak vücudumuzu nasıl ele geçiriyorlar? Yani patogenez dediğimiz o hastalık oluşturma süreci nasıl işliyor? Şimdi adım adım bu istilayı izleyelim.
Tehlikeli olan Hib'in yolculuğu adeta 4 aşamalı bir askeri operasyon gibi. Birinci adım kolonizasyon. O moleküler makasları ve kancalarıyla burnumuzun ve boğazımızın arkasındaki nazofarenks'e yerleşiyor. İkinci adım kan dolaşımına giriş. O meşhur PRP kapsülü yani görünmezlik pelerini sayesinde savunma hatlarımızı aşıp kana karışıyor. Üçüncü adım sistemik yayılım. Kanda rahatça dolaşarak bakterimi dediğimiz duruma yol açıyor ve vücudun farklı yerlerine ulaşıyor. Ve son, dördüncü adım, hedef organ istilası. Vücudun en korunaklı kalelerinden biri olan kan-beyin bariyerini de bir şekilde aşıp beyni saran zarlara ulaşıyor ve menenjiti başlatıyor. Peki ya NTI? Onun yolculuğu çok daha kısa ve mütevazı. Çünkü o zırhı, o kapsülü yok. Bu yüzden kana karıştığı anda savunma sistemimiz tarafından hemen yok ediliyor. Dolayısıyla kan dolaşımında hayatta kalamıyor. Onun istilası genellikle başladığı yerle sınırlı. Yani nazofarenks'ten hemen yan komşularına, mesela orta kulağa ya da sinüslere doğru yayılıyor. Bu yüzden de sebep olduğu enfeksiyonlar hep lokal, hep yerel kalıyor. İşte bu iki tamamen farklı istila senaryosu en başta sorduğumuz soruyu da cevaplıyor. Neden bir bakteri iki bambaşka hastalığa yol açıyor? Çünkü yolları farklı. Gelin şimdi bu yolların sonundaki duraklara yani neden oldukları hastalıklara daha yakından bakalım. Hib'in yol açtığı en korkutucu tablo şüphesiz bakteriyel menenjit. Beyni ve omuriliği bir kılıf gibi saran meninks zarlarının iltihaplanması bu. Özellikle aşıların yaygın olmadığı dönemlerde çocuklarda ciddi beyin hasarlarına, sağırlığa, öğrenme güçlüklerine ve hatta ölüme neden olan korkunç bir acil durumdu. Belirtileri de çok tipiktir: yüksek ateş, baş ağrısı ve özellikle ense sertliği. Hib'in bir diğer ölümcül yüzü de epiglotit. Bakın slaytta ne kadar net vurgulanmış. Epiglotit bir hava yolu acilidir. Bu cümleyi ne kadar vurgulasak az. Çünkü saniyelerle yarışılan bir durum. Epiglot dediğimiz yapı soluk borumuzun girişinde bir kapakçık görevi görür, yutkunurken soluk borumuzu kapatır. İşte bu enfeksiyonda bu kapakçık o kadar ani ve o kadar çok şişer ki hava yolunu tamamen tıkayabilir. Hasta nefes alamaz hale gelir, hatta nefes alabilmek için öne eğilip elleriyle destek aldığı tipik bir tripod pozisyonu vardır. Ve bu durumdan şüphelendiğimizde çektiğimiz bir yan boyun filminde o şişmiş epiglotun görüntüsü tıpkı bir baş parmağa benzediği için baş parmak işareti olarak adlandırılır. Bu tanıyı koyduran klasik bir bulgudur. Gelelim kapsülsüz kuzen NTH'ye. Onun marifetleri daha gündelik ama yine de can sıkıcı. Mesela çocuklarda gördüğümüz orta kulak iltihaplarının yani otitis media'nın ve sinüzitin en sık sebeplerinden biri bu bakteri. Ayrıca koah gibi kronik akciğer hastalığı olan yetişkinlerde durumun aniden kötüleşmesine yani alevlenmelere yol açan en önemli tetikleyicilerden biri de yine NT. Evet, düşmanı, silahlarını ve yarattığı hasarı artık çok iyi tanıyoruz. Şimdi sıra karşı saldırıda. Peki bu enfeksiyonlarla nasıl savaşıyoruz? Yani tanı, tedavi ve en önemlisi korunma yöntemlerimiz neler? Tanı koyarken laboratuvar bizim en büyük yardımcımız. Hastadan alınan örnekler, mesela beyin omurilik sıvısı ya da kan, önce mikroskop altında incelenir, o meşhur çikolata agarda üretilmeye çalışılır. Hatta satelitizm denilen ilginç bir test var. Kanlı agara ekildiğinde tek başına büyüyemez ama yanına stafilokok bakterisi ekerseniz, onun ürettiği faktörler sayesinde etrafında üremeye başlar. Bu da çok tipik bir özelliktir. Tabii ki menenjit gibi acil durumlarda kültürün sonucunu bekleyecek vaktimiz yok. O zaman beyin omurilik sıvısında bakterinin kapsülünü doğrudan tespit eden çok daha hızlı antijen testleri veya PCR devreye giriyor. Tedavide tabii ki hastalığın hangi yüzüyle karşılaştığımıza göre değişiyor. Eğer karşımızda menenjit gibi invaziv bir hip hastalığı varsa hiç vakit kaybetmeden kan-beyin bariyerini aşabilen seftriakson gibi çok güçlü antibiyotikleri damardan vermemiz gerekir. Ama olay daha basit bir orta kulak iltihabı gibi lokal bir NTH enfeksiyonuysa o zaman daha çok ağızdan kullanılan antibiyotikler yeterli olur. Ama burada da bir şeye dikkat etmek lazım. Bu bakteri beta-laktamaz enzimi üreterek bazı antibiyotiklere dirençli olabiliyor. O yüzden genellikle amoksisilin klavulanat gibi bu direnci kıran kombinasyonları tercih ediyoruz. Ancak asıl büyük hikaye, asıl zaferimiz tedavide değil, korunmada. Bakın bu %95 rakamı her şeyi anlatıyor.
Hib konjüge aşısının rutin çocukluk çağı aşı takvimine eklenmesi, bir zamanlar çocuk acillerinin ve yoğun bakımlarının en büyük kabusu olan Hib menenjiti ve epiglotit gibi hastalıkları neredeyse tarih yaptı. Bu vakalar %95'ten fazla azaldı. İşte bu, halk sağlığının ve modern tıbbın en parlak başarı öykülerinden biridir. Haemophilus influenzae'nin o en tehlikeli, en ölümcül yüzüne karşı kazandığımız ezici bir zaferdir.